Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu çalışma izni nedir? Çalışma izni nasıl alınır konularından bahsetmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada aşırı derecede gerçekten bu konuyla ilgili bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Haydi değerli arkadaşlar videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza beğeni ve abone olmayı unutmayalım. İlerleyen süreçlerde diğer konularla ilgili bilgilerinizin olmasını istiyorsanız lütfen abone olmayı eksik etmeyin değerli arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, çalışma izni nedir? Öncelikle bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Şu anda ben değerli arkadaşlar yaklaşık bir senedir Romanya ile ilgili videolar çekiyorum. Romanya bildiğiniz gibi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Romanya şu anda Schengen ülkesi değil arkadaşlar. Lütfen sadece beni bunun için soru sormayın. Google'dan bulabildiğiniz cevaplar için lütfen arayıp işte 10 dakika 15 dakika konuyla ilgili bilgi verdikten sonra Romanya Schengen'de değil deyip konuyu kapatmayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Romanya ülkesi Schengen ülkesi değil arkadaşlar. Ama Schengen ülkesi olması ihtimal bir ülke. 2023 yılında Avusturya'nın göç yasasından dolayı aşırı derecede Romanya göç alıyor demesinden dolayı Schengen'den veto edildi. Schengen'e alınmadı. Yani Romanya Avrupa Birliği'nde bir ülke. Buranın vatandaşları kendileri Schengen gibi, yani buradaki diğer Avrupa ülkeleri Almanya, Hollanda, Fransa vesaire Avrupa Birliği'nde olan ülkelerle vizesiz bir şekilde seyahat edebilir ve oralarda da kontratlı bir şekilde çalışabilir arkadaşlar. Bu konuyu ilk önce videomda bahsetmek istiyorum. Bundan sadece buranın vatandaşları yararlanabilir. Ama mesela bazı arkadaşlar var, soy bağıyla buraya vatandaşlık olarak geliyorlar. Vatandaşlığı aldıktan sonra tabii ki onlar da gidebilmesi mümkün. Evet, konumuzu aksatmadan çalışma izni nedir? Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız ve dostlarımız için bahsetmek istiyorum bu konuda. Şimdi Türkiye'den arkadaşlar buraya çalışmak için gelecek. Örneğin A firması, B firması, C firması fark etmez. Bu firmaların sizler için burada çalışabilmeniz için sizlere çalışma izni çıkartmaları gerekiyor. Ve buradaki ismi de Avizde Munca'dır arkadaşlar. Çalışma iznidir bu. Peki çalışma izni olmadan Romanya'ya gelinebilir mi? D vizesiyle, yani bu çalışma izni D tipi vizede yer alıyor arkadaşlar. Gelebilirsiniz ama sadece turistik olarak gelebilirsiniz. Artık firma davet edebilir veya burada herhangi bir arkadaşınız vardır, onun üzerinden davet edilebilirsiniz ya da kendiniz veya bunu yapan vize işlem merkezleri var ya da nacizane eğer bizlerin yapmasını istiyorsanız bizler de bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Davetiyeden ya da davetiyesiz turist vizesine başvuru yapabilirsiniz. Burada iş bulmak ve iş aramak istiyorsanız, ama dediğim gibi hani bu süreçlerde gerçekten bu turist vizesiyle gelmek olasılığı gerçekten göç yasasından dolayı. Konuya başlamadan önce Schengen'den niye bahsettim? Bunu değinmek istiyorum. Arkadaşlar çünkü Avusturya veto ettiğinden dolayı, yani Romanya'ya gelen kişiler burada iltica edebiliyorlar veya işte buraya gelip kaçak yollarla Avrupa'ya gittikleri için bunun önüne geçmek istiyorlar. O yüzden şu anda önceki senelere göre gerçekten hemen hemen %60, %70 seviyesinde red yeme olasılığı arttı. O yüzden firmaların, eğer size çalıştıracak firmaların yatırımcı vizesi olur veya normal ticari vize de olabilir, fark etmeksizin herhangi bir şekilde sizlere davet gönderilirse sizin olasılığınız, yani onay verme olasılığı ona göre de artıyor arkadaşlar. Evet, buraya kadar konuyu anladığımızı umuyorum arkadaşlar. Çalışma vizesi olmadan Romanya'da çalışabilir mi? Kesinlikle imkansız. Çalışabilirsiniz ama sadece kaçak olarak çalışabilirsiniz ki emin olun ben bu yolu kesinlikle sizlere tavsiye etmiyorum. Yani sadece Romanya için değil, yani Avrupa'nın diğer ülkeleri, yurt dışı, Katar olsun, yani dünyanın neresi olursa olsun, Amerika olsun fark etmeksizin arkadaşlar mutlaka beni izleyen arkadaşlara kaçak yollarla gitmesini tavsiye etmiyorum. Kesinlikle bu yola girmeyin arkadaşlar. Şu anda inanın o kadar çok mağdur olan insanlar var ki anlatamam. Sizlerin de mağdur olmanızı istemem. Evet arkadaşlar, şimdi siz bir iş buldunuz. Örnek veriyorum, Romanya'da bir A firması. Restoran olsun. Bu restoran üzerine siz buraya çalışmaya geleceksiniz.
işlemler nasıl sürüyor? Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü çoğu arkadaş işlemlerin uzun sürmesinden dolayı çok fazla şikayetçi. Arkadaşlar şimdi buradaki firma sizlerden gerekli evrakları istedikten sonra sizlerin adına çalışma izni verilmesi gerekiyor. Yani bunu yapan zaten firmalar ya da artık bununla ilgilenen danışmanlık firmaları olabilir, vize merkezleri olabilir artık. O şekilde yani burada çıkartılacak bir sürü, emin olun, hani çalışma izni deniliyor ama gerçekten aşırı derecede çok fazla evrak çıkartılması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu evrakları çıkartıldı. Gerekli olan evrakları çıkartıldı. İmzalanması gereken evrakları sizlere gönderildi. Sizler imzaladınız. Tekrardan çalışacağınız firmaya ilettiniz. Sonrasında arkadaşlar, an itibariyle şunu söylemek istiyorum. O kadar bir yoğunluk var ki bu sene 2023 senesinde. Bunun sebebini de bu videoda söylemek istiyorum. Arkadaşlar 2022 senesinde toplamda işçi alımları Romanya'da 10.000'di. Yani izin verilen işçi getirme, yurt dışından işçi getirme sayısı 10.000'di. Bu sayı 100.000'e çıkartıldı. O yüzden bu seviyede çıkartıldıktan sonra bu işlemleri yapılırken onay vereceklerin kişi sayısı Bükreş'te, örnek veriyorum, 3 ya da 4'tü. Örnek vermeyeyim, 3 ya da 4 kişi toplamda bu işi yapıyordu ama bu kadar fazla talebe şimdi 10.000'den 100.000'e çıkartıldı ama çalışan işçi sayısı, yani yabancı poliste çalışan kişi sayısı değişmedi arkadaşlar. Yani bu sayı artmadı. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bunun yüzünden normal olarak bir de Ukrayna'da savaşlar çıktı. Oradan çok fazla göç geldi. Bir diğer konu Türkiye'deki işte iltica eden Suriyelilerin buraya tekrardan Türk pasaportuyla iltica etmek için gelmelerinden dolayı bir sürü kağıt evraklarda normal olarak dosyalar çok fazla arttı. Zaten kişi sayısı 10.000'den 100.000'e çıktığı için firmaların talep ettiği kişi sayısı çok fazla arttı. Romanya'da işçi eksikliği neden var? Çünkü Avrupa, konunun başında söylediğim gibi, Avrupa ülkesi olduğu için buradaki vatandaşlar Avrupa'yı genellikle tercih ediyor. Yani Almanya bir kontratla hemen gidebiliyor. O yüzden Romanya içerisinde asgari ücretler ya da çalışan maaşları düşük olduğu için kişiler oraya gitmeyi tercih ediyor. O yüzden Romanya'da mecburen yurt dışından işçi getirmek zorunda kaldı. Özellikle 2023 senesinde şunu çok fark ediyorum. Filipinli, Taylandlı, Bangladeşli, yani Asya ülkelerinden o kadar çok fazla işçi alımı oldu ki kuryelikte vesaire, yani bundan 2 sene önce, 1 sene önce sadece Romenler çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Ama şu anda sadece Romen yok denecek kadar az diyebilirim. Çünkü bunun yerine Bangladeşliler aldı, Taylandlılar aldı veya işte Taylandlılar genelde yemek sektöründe ama şeyler aldı arkadaşlar, Hindistanlılar aldı. Aşırı derecede yurt dışından alımlar oldu. Türkiye'nin önüne geçilmek istiyor ve buradaki ülkelerde, yani Romanya ülkesi de açıkça söylemek gerekirse Asya ülkelerinin daha tercih ediliyor. Çünkü biliyorsunuz Türkler bir yere gittikten sonra kesinlikle orada yerleşkesini kuruyorlar. Oradan dışarı çıkmıyorlar. Her şey memnunsa. Bunu da Romanya bildiği için o yüzden Türkiye'den gelen işçi alımlarını biraz daha önüne geçmek istediler diye ben düşünüyorum. Tabii ki bu sadece benim düşüncem. Şahsi düşüncem. Evet arkadaşlar. Biraz uzatıyoruz ama arkadaşlar nacizane sizlerle de hem muhabbet ediyoruz hem konunun daha açıkça anlaşılmasında yardımcı oluyoruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, çalışma iznini yaptıktan sonra gerekli olan evrakları buraya gönderdiniz. Sonrasında buradaki artık iş yeri, muhasebecisi, vizecisi veya hangi firmayla çalışıyorsa bunlar için talep oluşturuyor, randevu alıyor. Artık yoğunluğa göre hangi şehirden yaptığını bilemiyorum. Bükreş'ten de yapabilir, başka şehirlerden de yapabilir artık. Talep oluşturuyor. Yani ama şu anda şunu söylemek gerekirse kağıt üzerinde normalde 30 ve 45 gün içerisinde çalışma izninin cevabı alınması gerekiyor. Ama Bükreş bazı çalışma izinlerinde gerçekten bu süre belki de 4-5 aya kadar da sürebiliyor. Belki 6 ayda diyenler var. Gerçekten aşırı derecede. O yüzden profesyonel bir ekiple çalışmanız her zaman daha önemlidir arkadaşlar. Bu konuda da zaten ihtiyacınız olursa bizler buradayız. Bu konuda sizlere en yakın zamanda çalışma izni çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonrasında buraya geldiniz D tipiyle, yani pasaportuna vize görüşmesine gittikten sonra gün alınıyor size. İstanbul'dan, Ankara'dan ya da İzmir'den toplamda 3 tane konsolosluk mevcut Romanya üzerinden. Bu konsolosluğa gidiyorsunuz.
diyorsunuz ben bu firmada çalışmak istiyorum. Sonra size birkaç tane soru soruluyor. Sorular sorulduktan sonra onaylanıyorsa pasaportunuz alınıyor. 60 euroluk, bildiğim kadarıyla 60 euro, değişmediyse ücreti şu anda, bir harç ödüyorsunuz. Sonrasında da 2-3 gün içerisinde artık adresinize postayla pasaportunuzu gönderebiliyorsunuz ya da onaylandığı zaman gidip kendiniz de alabilirsiniz. Yani bu süreçler bu şekilde işliyor. Sonrasında D tipi vizeyle buraya geliyorsunuz arkadaşlar, Romanya'ya. Toplamda 90 günlük vize tipi. Buraya geliyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz. Sonrasında firmanın yapılması gereken evraklardan bir tanesi, buraya geldikten sonra sizlerin adına çalışma izniniz zaten çıktı. Avizde munkanız çıktı yani. Sizler için oturuma başvuru yapılması gerekiyor. Çalışma izni üzerinden oturuma başvuru yapılması gerekiyor. Bunlar için de verilmesi gereken tabii ki vergilendirmeler var, ücretler var, bunlar için de randevular var vesaire vesaire. Süreç gene oturumda da ayrıca, yani bildiğim kadarıyla şu anda Bükreş'te arkadaşlar yaklaşık 1,5 aydan 3 aya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar çalışma izinleri bu şekilde, ama ayrıca şu konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Romanya üzerinde şimdi çalışma izniyle çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Mesela 90 günlük çalışma vizesi var. Bitti, oturuma alınmadı, oturuma başvuru yapılacaktı. Firma işte oturuma başvuru yapmadı çünkü çalışma izniyle buraya getiriyor ama ilk önce elemanı da görmek istiyor. Tamam, oturuma başvuru yapılacak. Bu eleman çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ben bundan memnun değil miyim? Veya bazı firmalar, bazı kişiler, hani çevremde edindiğim bilgiye göre bazıları hani pek üstüne gitmiyor ama çoğu firmada bildiğim kadarıyla Türk firmaları büyük çaplılar bu konuyu ihmal etmiyor diye biliyorum. Bilginiz olsun. O yüzden çalışacağınız yer de önemli. Yani çalışacağınız firmalarda gerçekten çok önemli, bilginiz olsun. Yani oturuma başvuru yapılıyor veya yapılmıyor. Bunlar üzerinden mağdur olanlar var. İş yerini değiştirmek isteyenler var. Veya çalışma izniyle geldi arkadaş. Tüm süreç oldu. 3 ay, 4 ay, 5 ay geldi. Sonrasında Romanya'ya geldi. Bir hafta çalıştı. Patronuyla sıkıntı yaşadı. Sonrasında aynı firmada çalışmak istemiyor arkadaşlar. İş yerini değiştirmek istiyor. Başka bir iş yerini buldu. Daha iyi şartları vesaire. Bu kişiler nasıl çalışma iznini alabilir veya nasıl transferini gerçekleştirebilir? Bu konuyla ilgili gelecek videoda sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu konuya da değineyim çünkü bu videonun devamı bu olacak. Lütfen eğer bu konuyla ilgili veya kafanıza gelen aklınıza gelen bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.